Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü paylaşımım Kurban Bayramı'nın birinci gününde bahçemizde yaptığımız mangallıkları sizinle de paylaşmak istedim. Özellikle Urfa'nın haşhaş kebabı ve köfteli patlıcan kebabını mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Harika oldu. Doğal ortamda ve yeşilliklerin içinde de çok güzel bir paylaşım oldu. Hadi buyurun tarifimize geçelim. Haşhaş kebabı ve köfteli patlıcan kebabı için kuzu kolun boşluk kısmından ayırdığımız etleri iri iri doğruyoruz. Siz dana etiyle de yapabilirsiniz. Haşhaş kebabının özelliği etin zırhtan geçirilmesi. Doğradığımız etleri önce şöyle bir kabaca zırhtan geçiriyoruz. Daha sonra içine biraz kuyruk yağı ekliyoruz. Miktar olarak malzemenin 4'te 3'ü et, 4'te 1'i yağ olarak hesaplayabilirsiniz. Kuyruk yağı kullandık ama siz iç yağ da kullanabilirsiniz. Etleri yağla beraber zırhtan geçirmeye devam ediyoruz. Elimizde 30 santim uzunluğunda zırh vardı. Biz onu kullandık ama ustalar en az 50 santimlik zırhla geçiriyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Eğer yeni bir zırh alacaksanız en az 50 santimlik alın. Etleri zırhtan geçirirken de zırhı etlere dik olacak şekilde geçirin. Yan tutarak etleri ezmeyin. Etler kıyma haline gelene kadar zırhtan iyice geçirelim. Bu arada haşhaş kebabının ismi içinde haşhaş olmasından değil, eti zırhtan geçirirken çıkan haşhaş sesinden geliyormuş. Et kıvama geldi sayılır. Şimdi tuzunu ekleyip biraz daha zırhtan geçireceğiz. Eti avucunuza alıp sıkıştırdığınızda birbirini tutuyorsa artık yeterlidir. Haşhaş kebabını yapmadan önce köfteli patlıcan kebabını hazırlayacağız. Patlıcan kebabı için patlıcanları iri iri 4-5 dilime ayıralım. Patlıcanları şişe aralıklı olarak takalım. Köfte harcımızdan da böyle bir top alıp tezgaha ve ufak ufak böyle atarak kıvama getirelim. Elimizi ara ara ıslatarak patlıcanların arasına eti şişe geçirelim. Elimizle sıkıştırarak patlıcanların arasına eti köfte şeklini verdik. Elinizi ıslatmayı unutmayın. Köfteli patlıcan kebabımız harika oldu. Köfteleri çok güzel pişmişti. Patlıcanları da lokum gibi köz tadında çok güzeldi. Mangalda bu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ikinci tarifimize geçelim. Haşhaş kebabı için de zırhtan geçirdiğimiz eti kullanacağız. İçine ilave olarak 4-5 tane kapya biberini iri iri doğrayalım. Yarım demet maydanozu da iri iri doğrayalım. 2 diş sarımsağı da ezip diğer malzemelere ekleyip yine zırhtan geçirelim. Kapya biberi, maydanoz ve sarımsağı da zırhla iyice çektikten sonra daha önceki çektiğimiz etin üzerine ilave edelim. Et ve diğer malzemeler birbirine iyice karışana kadar tekrar zırhtan geçiriyoruz. Haşhaş kebabı biraz uzun işlemlerden geçse de çok güzel bir lezzet. Mangal keyfi genellikle kalabalıkta yapılır. En az 3-5 kişiden oluşur. Bu zırhtan geçirme işlemini de birkaç kişi sırayla yaparsa kolaylıkla kıvama gelecektir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Etimizi diğer malzemelerle böyle 20 dakika kadar daha zırhtan geçirdik.
Etimizden portakal büyüklüğünde parça alarak elimizi yine ıslatarak şişe geçiriyoruz. Şiş olarak da demir enli şişlerden kullandık. Parmaklarımızı ıslatıp ete bastırarak parmaklarımızın şeklini verelim. Tabii biz burada kebap ustası değiliz. Ustalar daha pratik şekilde hızlı ve daha düzgün yapıyor. Biz de bahçemizde kendi imkanlarımızca yaptığımız, çok ustası olmasak da beğendiğimiz bu tarifi sizinle de paylaşmak istedim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Mangalınızı daha keyifli hale getirirsiniz. Mangallıklarımızı hazırladık. Biz haşhaş kebabı ve köfteli patlıcan kebabının yanında kuzu şiş, pirzola ve biraz küllembelik et hazırladık. Biz etlerimizi hazırlarken mangalımızda yakmaya başlamıştık. Mangalımız ateşli köz haline geldi. Küllembelik hazırladığımız etleri de daha yumuşak ve daha kolay pişmesi için et döveceğiyle dövüyoruz. Bu arada mangalda pişireceğiniz etleri baharatlamayın. Sadece üzerine tuz serpin. Eğer baharatlarsanız etler sertleşir. Baharat kullanmak isterseniz piştikten sonra kullanabilirsiniz. Biz mangalda etleri pişirmeden önce biraz patlıcan ve kapya biberi közledik. Köz biber salatası yapacağız. Mangal etlerinin yanında köz biber salatası çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle köfteli patlıcan kebabını pişirdik. Ağır ağır yanan mangalda çevire çevire pişirelim ki içleri de güzelce pişsin. Köfteli patlıcan kebaplarını piştikten sonra şişten çıkartıyoruz. Patlıcanı da köftesi de harika olmuş. Mangalımız ağır ağır yanmaya devam ediyor. Arada bir ateşini harlıyoruz. Bu arada haşhaş kebaplarımız da pişiyor. Yine onları da yavaş yavaş çevirerek pişirelim. Kebaplarımız pişerken salatalarımızı hazırladık. Mangalın yanına köz salatası, soğan salatası ve çoban salatası çok yakışıyor. Yine tekrar etmek istiyorum. Kebap sevenler Urfa'nın haşhaş kebabını ve köfteli patlıcan kebabını mutlaka deneyin derim. Hazırladığımız diğer etleri de mangalda pişirdik. Artık afiyetle yiyeceğiz. Yapacak olanlara da şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalımda birçok yemek tarifleri, özellikle yöresel yemekler, tatlı tuzlu hamur işi tarifleri ve sağlıklı tarifler var. Lütfen takipte kalın. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Yine geçen sene Kurban Bayramı'nda yaptığımız mangallık tarifleri de paylaşmıştım. Özel sosla hazırladığımız et şiş ve ciğer şiş tarifim var. Onu da videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.